Evet, oksijen serimizde şimdi de oksijen serbest radikalleri deyip de hani oksijen kötüymüş gibi kulağa gelen durumu düzeltmek istiyorum. Şimdi oksidasyon, oksijenle paslanmak. O yüzden de oksijen serbest radikalleri kötü, iyi, soru işareti. Nedir yani? Oksijenin kendisi mi bunu yapıyor? Hayır. Oksijenin kendisi oksijen serbest radikallerinin gerçek sebebi değil. Asıl mesele oksijenin bulunduğu, hedef olduğu yerde işe yararlılığının azalması başka sebeplerden. Nasıl toparlayalım? Yani mesela normalde çok oksijen olduğu için değil, az oksijen olduğu için oksijen serbest radikalleri var diyelim. Çünkü şimdi normal zamanda vücudun içerisinde bu radikallerin olması istenen bir şey. Neden istenen bir şey? Şöyle durumlarda. Diyelim ki bir bakteri vücuda girdi, bir virüs girdi, vücudun içerisinde mantar oluyor. Kötü ya oksijen serbest radikalleri. Vücudun içine nefesle aldığımız o güzel oksijeni enerji yaparken bir yandan da canı isterse bu savaşmak istediklerine kullanmak üzere silah yapıyor onlardan. Yani oksijenden yapılan serbest radikaller gidiyor ve mantarı, virüs, bakteri neyse bizi iyileştirmek için savaş silahı olarak kullanılıyor. Bu zaten istenen bir şey. Orada bir hareket oluyor, sonra ortalık temizleniyor. Bu serbest radikallerin artıklarını vücut temizliyor. Tekrar süt liman oluyor. Şimdi bu savaşmak gerektiğinde kullanılan bizim canımızın istediği için yarattığımız oksijen radikalleri ve bu lazım zaten. Burada bir sorun yok. İkincisi normalde de bir tık oksijen radikali oluyor. O da ne demek? Nefesimi aldım. Daha önce bahsettiğim gibi glikoz, işte yağ vesaire yemek yiyorum, karbonhidrat neyse. Onlardan ATP enerjisi üretiyorum ve enerjim olsun. Onunla her türlü işi yapayım. Bu sistemin oluştuğu anda yani her nefes aldığımda enerji oluştururken can için, canlılık için aslında binde 2 ile 4 arasında da bunlardan oluşuyor. Bu çok normal bir şey. Yani binde 2 çok az. Yani 1000 tane oksijen işe yararken 2 tanesinden serbest radikal yapılıyor gibi düşünelim. Bu zaten sistemin bir parçası. O 2 tane zaten niye var biliyor musunuz? O bir ayar. Yani o binde 2, binde 4 tane serbest radikalin enerji üretiminde miktarı hep öyleyse her şey yolunda gidiyor vücudun içinde. Ama o miktar artmaya başlayınca işte bahsettiğimiz oksijen serbest radikalleri kötüdür kısmı başlıyor. Binde 2, binde 4 oranından fazla oluşmuş olan serbest radikal aslında bir sinyal. Diyor ki vücuda yani ben enerji üretirken normalde olandan daha fazla artık üretiyorum. Biz bu serbest radikallere enerji üretiminin egzozu diyebiliriz, külü diyebiliriz, pası diyebiliriz. Tıpkı bir fabrikanın, bir enerji üreten bir fabrikanın bacasındaki duman gibi. Tıpkı şöminede yanan, bizi ısıtan, sıcaklığı yaratan alevin dumanı gibi. Onun bir miktarı işte o binde 2, binde 4'ün üstüne çıktığında şahane vücudun kendi alarm sistemi var. Diyor ki yani okey yani ben enerji üretiyorum senin için ama bak bu enerji üretirken fazladan egzoz üretiyorum ve bu bir problem. İşte vücut bu sinyali aldığı zaman da oradaki istasyonu yani oradaki enerji üreten sistemi kapatabiliyor. Madem çok egzozlu, çok serbest radikalli bir enerji üretim yöntemin var, o zaman seni devreden çıkarıyorum diyor ve daha iyi çalışan sistemleri almaya çalışıyor. Gençken bu ayarlar zaten çok daha iyi oluyor. Yani aslında bizim serbest radikaller oksijenlerdendir değil, zaten oksijenden bir sürü iş yapıyoruz. İşte enerji dedik ya, yağı, glikozu her şeyi onunla yakıyoruz. Üstün canlı olmamızın, yüksek ATP kazanmamızın yemekten daha önemli sebebi oksijen. Ama o oksijenle yiyeceğin kullanılarak işte o şöminede yanma gibi enerji oluşturulma yönteminde egzoz, duman, serbest radikal fazla ise o bize uyarı olarak o sistemi kapat demek oluyor. Şimdi bu kötülük hikayesi buraya kadar dengedeyiz değil mi? Bir bakterileri, virüsleri öldürdük, serbest radikali kullandık, süper, sonra ortalığı temizledik. İkincisi de enerji üretirken eğer verimsiz enerji üretiyorsak artan serbest radikal sinyalinden sistemi kapattık. Bunların ikisi de oksijenin zararı değil, hep olumlu tarafı yani bir işimize yarıyor. Zararlı denmesi nereden geliyor bu serbest radikallerin? İşte iki sebepten. Bir, eğer enerji üretim hattında çok egzoz çıkaran, çok serbest radikal yapan bir sistemimiz var iken sinyale rağmen o sistem kapatılamazsa, yani o enerji havuzundan hala bol egzozlu, az enerjili, enerji üretilmeye çalışan, direnen bir sistem varsa, yani kapatılmadıysa o sistem,
Veya giren virüs, bakteri vesaire her şey bitti ve aslında onlar bile yok da vücut kendi kendini yabancı madde algılıyor, otoimmün hastalıklardaki gibi gene bu serbest radikallerle kendine saldırıyor. Yani serbest radikal saldırısının, inflamasyon dediğimiz vücudun kendi kendine saldırısı, bakteri, virüs, mantar vesaire gibi dış ajan yokken bir serbest radikal sorunu. İkincisi de enerji üretirken normalde imha edilmesi gereken kötü üreten hücrelerin içerisindeki sistemin kapatılmaması ve onun hala egzozuna rağmen enerji üretmeye çalışması ve çok etrafa serbest radikal salması. Bunların ikisinin de oksijenle alakası var ama oksijen kötü olduğu için değil, sistem onu kullanamıyor, işe yarar halde tutamıyor olduğu için. Bunların nasıl düzelteceği ayrı bir konu ama burada bu videoda anlamamız gereken oksijenin kendisi değil serbest radikal kaynağı, oksijen serbest radikalleri biyolojisi bile aslında onun ya temizlik sorunu ya yanlış yere saldırması sorunu ya da onu üreten sistemin kapatılamaması sorunu. Oksijenin az olması da aslında bunlardan birinin sebebi. Yani daha çok oksijen olduğunda bu sorunlar azalıyor, artmıyor. Oksijen iyi bir şey.